Çin, eskiden sadece tarlalarda çalışan insanlardan oluşan fakir bir ülkeyken bugün teknolojiyle adından söz ettiren bir oyuncu. 1990'lar ve 2000'lerde Çin'in silah sistemleri ve askeri teçhizatı eski Rus ve hatta Sovyet sistemlerinin taklitlerinden öteye geçmiyordu. Çin büyük ölçüde Moskova'dan gelen ihracata bağımlıydı ve kendi sistemlerini üretme kapasitesinden yoksundu. Ancak Çin'in son dönemdeki ekonomik gelişimi ve teknolojik büyümesiyle birlikte devlet tarafından işletilen Çinli firmalar artık giderek daha önemli askeri aktörler haline geldi. Özellikle de insansız hava araçlarında. İnsansız hava araçları modern savaşların ve güvenlik stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Karabağ Savaşı'nda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda ve Afrika'daki savaşlarda etkin şekilde kullanılmasını hepimiz gördük. Dünyanın önde gelen İHA ihracatları arasında herkesin yakından bildiği Türkiye, Amerika, İran ve İsrail'in yanı sıra Çin hızla yükselen güçlü bir oyuncu olarak ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'den sonra en fazla İHA-SİHA ihracatı yapan ülkelerden birinin de Çin olduğunu söyleyelim. Peki Çin neden ve nasıl bu kadar hızlı bir şekilde drone teknolojilerinde yükseldi? İhraç ettiği İHA'lar hangi ülkelerde kullanılıyor ve bu durum küresel güç dengelerini nasıl etkiliyor? Bu soruların peşinden gidiyoruz. Envanter serimizin bu bölümünde Çin'in insansız hava aracı gelişimine ve hangi ülkelere ihracat yaptığına yakından bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çin, 2000'li yılların başından itibaren devlet destekli stratejik yatırımlarla İHA geliştirme ve üretme konusunda hızlı bir ivme yakaladı. Başlangıçta sınırlı teknik kapasiteyle yola çıkan Çin, özellikle 2010 sonrası dünya pazarında kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı. Bugün Çin sadece yüksek adetlerde üretim yapan değil, aynı zamanda geniş bir alıcı ağına sahip küresel bir İHA ihracat devi konumunda. Şimdi Çin'in insansız hava aracı serüvenine yakından bakalım. Çin'in bu yolculuğu, Amerika ve İsrail gibi ülkelerin yüksek teknoloji odaklı modellerine karşı ekonomik İHA stratejisiyle öne çıktı. Ucuz ama işlevsel tasarımları sayesinde gelişmekte olan ülkelerin savunma ihtiyaçlarını karşıladı. Çin'in özellikle Winglong ve CH serisi silahlı insansız hava araçları farklı operasyonel ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiş yapısıyla dikkat çekiyor. Serüvene devam etmeden önce Çin'in öne çıkan Winglong ve CH serisi İHA'larına yakından bakalım. Winglong'la başlayalım. Çin'in en çok talep gören İHA modellerinden. Winglong 1 ve Winglong 2 uzun menzilli, çok görevli insansız hava araçları olarak öne çıkıyor. Hem keşif hem de saldırı kabiliyeti olan bu modeller gelişmiş görüntüleme ve hedef tespit sistemleriyle donatılmış durumda. Winglong 2 yaklaşık 400 kilogram faydalı yük taşıyabilir ve 14 saate kadar havada kalabilir. Uygun maliyeti ve çok yönlülüğü sayesinde özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinde yoğun talep görüyor. Bir diğer popüler seri ise CH yani Chae-Hong serisi İHA'lar. CH-3 ve CH-4 modelleri özellikle ekonomik ve operasyonel açıdan yeterli performans sunuyor. CH-4 yaklaşık 30 saat uçuş süresi ve 200 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle istihbarat, gözetleme ve düşük maliyetli hava saldırıları için tercih ediliyor. Bu modeller Pakistan, Suudi Arabistan ve Nijerya gibi önemli müşteriler tarafından kullanılıyor. Serüvene kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Çin'in İHA teknolojisine yaptığı yatırımlar, teknoloji transferleri ve Ar-Ge çalışmaları hızlandı. Özellikle 2015 sonrası Çin sadece kendi ordusunu değil, aynı zamanda dış pazarı da hedefleyerek ihracat odaklı üretime ağırlık verdi. SPRI ve CENAS gibi uluslararası kuruluşların verilerine göre Çin 2020-2024 yılları arasında insansız hava araçları ihracatında Türkiye'den sonra önemli bir pazar payı elde ettiğini de ekleyelim ve devam edelim. Çin'in ihracatta siyasi koşulları sınırlı tutması ve uygun fiyat politikasıyla birçok ülkenin tercih ettiği bir tedarikçi haline geldiğini belirtmiştik. Çin'in İHA stratejisi sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir hamle olarak da değerlendirilebilir. Ucuz insansız hava araçları sistemleri sayesinde bu ülkelerle stratejik işbirliği alanları oluşturuyor. Ayrıca Çin'in İHA ihracat politikası, Amerika ve diğer batılı ülkelerin sıkı ihracat kontrolleri uyguladığı bölgelerde bile pazara erişim sağlıyor. Bu durum Çin'in küresel savunma pazarındaki etkisini güçlendirirken bölgesel güç dengelerini de değiştiriyor. Şimdi sizleri yolculuğa çıkaralım. İlk olarak Asya kıtasından başlıyoruz. Asya, Çin'in insansız hava araçları satışında en önemli pazarların başında geliyor. Bölgedeki jeopolitik gerilimler, sınır anlaşmazlıkları ve güvenlik ihtiyaçları Çin'in sunduğu ekonomik ve işlevsel İHA çözümlerine olan talebi artırıyor. Bu İHA'ları talep eden ülkelerden biri Bangladeş.
2025 yılı itibariyle Çin'den aldığı İHA'lar sayesinde hava savunma kapasitesini güçlendirmeye devam ediyor. Özellikle sınır güvenliğinde ve istihbarat toplamada kullanılan bu araçlar bölgesel dengeyi etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak Bangladeş'e dair ayrıntılı model ve adet bilgisi sınırlı kalıyor. Aslında birçok ülke için de öyle. Çünkü Çin'in stratejisi bu. Çin genelde savunma sanayi üretiminde hep gizli saklı davranıyor. Gelelim Pakistan'a. Pakistan, Çin'in en büyük silah tedarikçilerinden. Pakistan, Çin'in İHA-SİHA pazarındaki en önemli ortaklarından biri olarak öne çıkıyor. Çin'in CH-3, CH-4 ve Wing Long modelleri Pakistan ordusu tarafından uzun süredir kullanılıyor. 2018'de Çin'le ortak üretim anlaşması imzalanması bu işbirliğinin derinliğini gözler önüne seriyor. Wing Long 2 üretiminde ortaklık sadece askeri kapasitesinin artmasını sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda teknoloji transferi ve yerli sanayi gelişimine katkıda bulunuyor. Pakistan'ın bu dronlarla sınır ötesi operasyonlarda elde ettiği başarılar Çin teknolojisinin sahadaki etkinliğini kanıtlar nitelikte. Bir diğer Asya ülkesiyle devam edelim isterseniz. Bizleri Endonezya karşılıyor. Endonezya ise 2019'da satın aldığı 6 adet CH-4 modeliyle Asya'daki Çin İHA pazarının önemli oyuncularından biri oldu. Bu İHA'ların 2021 itibariyle operasyonel hale geldiğini ve uçak gemilerinden fırlatılan gelişmiş füzelerle desteklendiğini de hatırlatalım. Biraz daha batıya doğru gidelim. Çin'in en büyük müttefiklerinden İran bizi karşılıyor. İran, Çin'in İHA ihracatında hem müşteri hem de kendi üreticisi olarak önemli bir aktör. Çin'den aldığı İHA'larla gücünü artırırken kendi yerli üretim kapasitelerini de geliştiriyor. Bu durum İran'ın bölgedeki stratejik hamlelerinde hem Çin teknolojisine bağımlılığını hem de kendi teknolojik gelişimini dengelemeye çalıştığını gösteriyor. Rotamızı Orta Doğu'ya çevirelim. Bu bölge hem yüksek güvenlik ihtiyacı hem de siyasi karmaşa nedeniyle Çin'in sunduğu uygun fiyatlı ve kolay temin edilebilir SİHA çözümlerine ilgi duyuyor. Mesela bu ülkelerden biri Suudi Arabistan. Suudi Arabistan 2014'ten itibaren CH-4 ve Wing Long modellerini kullanıyor. Bu SİHA'lar özellikle Yemen'deki çatışmalarda sahada önemli operasyonlara imza attı. Çin'in Orta Doğu'daki bir başka müşterisine geçiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Çin'in ilk İHA müşterileri arasında yer alan ülkelerden. 2011'den bu yana Wing Long 1 ve 2 modellerini kullanan Birleşik Arap Emirlikleri bölgesel çatışmalarda bu araçları etkin biçimde devreye aldı. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Çin İHA'larına olan güveni Çin'in Orta Doğu pazarındaki gücünü artırdı desek doğrudur. Orta Doğu'nun bir başka büyük ülkesine geliyoruz. Mısır. Mısır 2016'dan itibaren Sina bölgesinde Wing Long 1 ve Wing Long 2'yi konuşlandırdı. Mısır özellikle bu SİHA'ları Libya sınırında da aktif olarak kullandı. Sınırımıza doğru yaklaşalım. Sınır komşumuz Irak'ta Çin'in müşterilerinden biri. Irak 2015'te teslim aldığı 8 adet CH-4 İHA'larıyla sınır güvenliğini güçlendirdi. Ayrıca 2024'te CH-5 modeliyle modernizasyon hamlesi yaparak Çin teknolojisini en yeni biçimleriyle kullanmaya başladı. Orta Doğu'dan sonra yönümüzü Afrika kıtasına çeviriyoruz. Afrika kıtası Çin İHA ihracatında yükselen bir pazar olarak dikkat çekiyor. Kuzey Afrika'dan başlarsak Cezayir 2018'den itibaren CH-3, CH-4, CH-5 ve Wing Long SİHA'larını envanterine kattı. Afrika'nın kuzeyinden aşağıya doğru indiğimizde bir başka alıcıyla karşılaşıyoruz. Nijerya. Nijerya 2015'ten itibaren Boko Haram terörüne karşı mücadelede CH-3A ve Wing Long 2 dronlarını aktif olarak kullanıyor. 2020 ve 2023'te yapılan yeni teslimatlarla bu kapasitenin daha da güçlendiğini de söyleyelim. Etiyopya, Tigray çatışmalarında Wing Long İHA'ları kullandı. 2021'de çekilen fotoğraflar ve uydu görüntüleri bu kullanımı doğruladı. Bu durum Çin'in Afrika'daki askeri etkisinin nedenle arttığını hem de çok gizli tutulmaya çalışıldığının göstergesi. Seyahatimize devam edelim. Malum daha saymadığımız kıtalar var. Çin'in drone ihracatı sadece Asya, Orta Doğu ve Afrika ile sınırlı kalmıyor. Avrupa ve Türkistan'da da etkisini artırıyor. Sırbistan 2020 yılında aldığı 6 adet CH-92 İHA ile Çin'den askeri insansız hava aracı satın alan ilk Avrupa ülkesi olarak öne çıktı. Bu adım Çin'in Avrupa pazarına girmek için attığı stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Sırbistan'ın bu tercihi Çin İHA'larının sadece bölgesel değil, küresel bir oyuncu haline geldiğinin somut bir göstergesi. Orta Asya'da ise Kazakistan ve Özbekistan Çin'den aldığı Wing Long modellerini kullanıyor. Bu ülkelerde kullanımın daha çok sınır güvenliği ve prestij amaçlı olduğunu da ekleyelim.
Çin, yüksek teknolojiyi mümkün olan en düşük maliyetle sunmayı hedeflerken Özbekistan gibi ülkeler bu yaklaşımın en iyi örneklerinden biri. Winglong modelleri, CH3, CH4 ve CH5 gibi modeller bu stratejinin başarılı örnekleri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte Çin, ihracatta siyasi şartları en aza indirerek batılı ülkelerin ihracat kısıtlamalarına rağmen pazarlara erişim sağlıyor. Bu sayede İHA ihracatı hem ekonomik anlamda hem de küresel güç dengeleri açısından önemli sonuçlar doğuruyor. Çin, 2020-2024 yılları arasında 44 ülkeye önemli askeri donanım teslimatları yaparken ihracatının yaklaşık %77'si Asya ve Okyanusya, %14'ü Afrika'ya yöneldi. Bu veriler Çin'in ihracat pazarında özellikle gelişmekte olan ülkeleri hedeflediğini gösteriyor. Küresel İHA pazarında Çin'in payı 2018 sonrası %26 civarında seyrediyor. Bu oran Türkiye'nin yaklaşık %65'lik pazar payıyla liderliğinin ardından ikinci sırada yer alıyor. Amerika'nın payı ise %8 gibi daha düşük seviyelerde bulunuyor. Buradaki grafikten sonra isterseniz Türkiye'ye parantez açalım. Çünkü açılmaya değer bir başarısı var. Dünyanın kabul ettiği şöyle de bir gerçek var. Türk İHA'ları Çin İHA'larını gölgede bıraktı desek yeridir. Türkiye'nin Bayraktar TB2 ve Akıncı SİHA modelleri Çin'in İHA modelleriyle kıyaslandığında daha yüksek teknoloji ve operasyonel başarı sunuyor. Türkiye, insansız hava araçları alanında yalnızca üretici değil, aynı zamanda önemli bir ihracatçı konumunda. Bayraktar TB2, Akıncı, Anka gibi modellerle bölgesel ve küresel arenada öne çıkan Türkiye, yüksek teknoloji ve sahadaki etkinliğiyle Çin'in yaygın ancak fiyat odaklı İHA'larına karşı bir adım önde. Türkiye'nin bu başarısı özellikle NATO ve Batı pazarlarında tercih edilmesini sağlıyor. Çin'in geniş ama daha çok gelişmekte olan ülkelere hitap eden pazarına karşı Türkiye teknolojik üstünlük ve savaş sahasındaki deneyimiyle üstünlük sağlıyor. Türk İHA'ları birebir sahada kendini kanıtlamış İHA'lar. Türkiye ve Çin'in rekabeti daha da kızışacak gibi. Önümüzdeki yıllarda İHA ve SİHA pazarında hem Çin hem Türkiye'nin konumu insansız hava aracı ticaretinin şekillenmesinde belirleyici olacak desek yanlış tahmin etmiş olmayız. Son olarak Çin'in ise ihracattaki başarısı göz ardı edilemez. Son dönemde de Amerika'daki pahalı ve üstün teknolojili İHA ve SİHA'lara karşı kendi İHA'larını geliştirmeye odaklanmış durumdalar. Kim bilir, belki de üstün teknolojili İHA teknolojisinde dünyaya hükmeden Batı, yarın Ankara'nın ve Pekin'in masasına oturmak zorunda kalacak. Ve bu hiç de uzak ihtimal değil. Çin, eskiden sadece tarlalarda çalışan insanlardan oluşan fakir bir ülkeyken bugün teknolojiyle adından söz ettiren bir oyuncu. 1990'lar ve 2000'lerde Çin'in silah sistemleri ve askeri teçhizatı eski Rus ve hatta Sovyet sistemlerinin taklitlerinden öteye geçmiyordu.